Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir bandana modeli yapıyoruz beraber. Şu başımda görmüş olduğunuz file bandananın yapılışını detaylı bir şekilde anlatıyorum videoda. Daha önce ördüğüm renkleri paylaşmak istiyorum sizinle. İlk olarak tabii ki krem rengiyle başladım. Yazın en sık kullandığım renklerden biri. Bir tane de siyah ördüm. Saçlarım koyu renk olmasına rağmen siyah kullanmayı çok seviyorum ben yazın. Bir de böyle sarı ördüm. Bunun pullarını biraz daha farklı yerleştirdim. Videonun başında yakın çekim gösteriyorum ve detaylı olarak anlatıyorum bunları. Ne kadar iplik kullandım, hangi markaları tercih ettim, ipliklerin içeriğine hepsi videonun içerisinde mevcut. Daha fazla bekletmiyorum ve videoya başlıyorum. Ördüğüm renkleri bir de şöyle yakından göstermek istiyorum size. Siyah olan da şöyle küçük pullar kullandım. Hepsine taktım bunda. Sarı olan da biraz daha büyük pullar kullandığım için birine ekledim, birine eklemedim. Ben bu şekilde gittim ama hepsine de yapabilirsiniz. Yine kötü duracağını düşünmüyorum. Krem olanında da yine bu şekilde her birine ekleyerek ilerledim. Görüntü bu şekilde oldu. Artık karar sizin. Şu siyah ve krem rengi olanı %50 koton, %50 akrilik bir iplikle ördüm. Bunu da merserize iplikle ördüm. Bugün yine sizinle merserize bir iplikle mavi renkli bandana öreceğiz. Artık tercih tamamen size kalmış. Hepsinde aynı numaralı tığ kullandım. Ölçülerini aynı yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Hepsini videoda sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdi bandanalarımızı kenara alalım ve malzeme bilgilerimizle başlayalım. Bugün kullanacağım iplik şöyle bir iplik. Markasını çok sorduğunuz için söylüyorum. Catania marka ama reklam değildir. %100 pamuklu merserize bir iplik bu. Herhangi bir markanın merserize ipliğini kullanabilirsiniz siz de. Formu ve duruşu hoşuma gittiği için ben bugün bunu tercih ettim. 2,5 milim tığ kullanacağım yine. Ve şöyle rengarenk pullarım var. Herhangi bir boncukçudan, düğme satan yerlerden temin edebilirsiniz bunları da. Bugün muhtemelen şunu kullanacağız veya şu renklilerden yaparız. Bakalım bittikten sonra karar veririz. Malzememiz bu kadar. Hazırsanız örmeye başlayalım. 9 zincir çekerek örneğimize başlıyoruz. İpliğimi sıkıştırdım önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tığa iplik dolamadım ve birinci zincirin içine dönerek bir tane ilmek kaydırma yaptım. Şöyle içinden geçirdim yani. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Parçayı elimde döndürdüm. Ve sayıyorum 1, 2, 3. Üçüncü zincirin içine battım ve bir tane sık iğne ördüm. 5 tane zincir çekiyorum. Bu defa ipliği tığa doladım ve yine üçüncü zincirin içine battım. Bu defa bir tane ikili trabzan örüyorum. Şöyle 2 seferde çıkardım. İlk 2 sırayı tamamlamış oldum böylece. Birkaç tur ördükten sonra daha iyi anlayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincirimi çektim. Parçayı elimde döndürdüm. Şurada yine 5 tane zincirim vardı. Tam ortasına yani 3. zincirin içine tığımı battım ve bir tane sık iğne ördüm. 5 tane zincir çekiyorum. Şu bir sonraki yuvarlağın tam ortasına yine 3. zincire yani bir tane sık iğne örüyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Bu defa ipliği tığa doluyorum ve yine 3. zincirin içine bir tane ikili trabzan örüyorum. Battım ve ilmekleri 2 seferde çıkardım. Böylece 3. sırayı da tamamlamış oldum. Her sırada bir tane halkamız artıyor. Dönüşe geçtim. Dönüşte 8 tane zincir çekiyorum her zaman.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parçayı elimde döndürüyorum. Bakın 3 tane halkam var. Şimdi ilk halkanın tam ortasına, yani 3. zincirin içine bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi ortalarda 5 zincir çekiyoruz her zaman. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Bir sonraki halkanın ortasına, yani 3. zincire battım. Ve bir tane sık iğne ördüm. Tekrar 5 zincir çektim. Son halkanın ortasına batarak bir sık iğne daha ördüm. Şimdi sonuncuyu yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu defa bitiş olduğu için, sonuncuyu yaptığım için burada da bir direk olması gerekiyor. O yüzden sonda her zaman ikili trabzan örüyoruz. İpliği tığıma doladım ve yine geldim buraya 3. ilmeğin içine bir tane ikili trabzan ördüm. Bakın şöyle parçayı göstermek istiyorum. Belki elimden görememişsinizdir. 1, 2, 3, 4. 1 artıyor. Bu şekilde arttıra parçamızı büyütüyoruz. Birkaç sıra daha beraber örelim. Şu an dönüşe geçtim. Yani 8 tane zincir çekmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar parçayı elimde çevirdim ve burada 3. ilmeğimin tepesine bir tane sık iğne ördüm. Şurayı düzeltmek istiyorum. Bu kısma dikkat edin. Tekli almışım, ilmeği çok büyüdü. Tamam, böyle daha iyi. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir sonraki halkanın ortasına batarak bir sık iğne daha ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar bir sonraki halkanın ortasına battım. 5 zincir daha çektim. Şu son halkanın ortasına battım tekrar. Bir tane sık iğne ördüm ve sonuncuyu yapıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Sonlarda ikili trabzan örüyorduk. İpliği tığıma doladım ve 3. zincirin tepesine batarak bir tane ikili trabzan ördüm. Bakın halka adedimiz 5'e çıktı böylece. Şimdi tekrar dönüşe geldim. Yani 8 tane zincir çekiyorum. 8. Parçayı elimde ters çevirdim. İlk halkanın ortasına bir tane sık iğne ördüm. 5 tane zincir çekiyorum. Yine tam ortaya sık iğne örüyorum. Tekrar 5 zincir çektim. Ortaya bir tane sık iğne ördüm. 5 zincir çektim. Ortaya bir tane sık iğne ördüm. Son halkamızı yapıyoruz şimdi. Yani son halkamızın içine çalışıyoruz. 3. zincire batarak yine sık iğne ile bağladım. Sonuncuyu trabzanla yapıyorum. 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim. İpliği doladım ve 3. zincirin içine bir tane ikili trabzan ördüm. Bakın bu şekilde 6'ya ulaştık. Her sırada bir tane arttıracağız. Parçayı çevirdik. Dönüşlerde 8 zincirle başlıyoruz. Daha sonra sık iğne ile bağlanıp 5 zincir sık iğne, 5 zincir sık iğne diye şu sonuna kadar geliyoruz. En sonda da 5 zincir çekip bir tane ikili trabzanla bağlanıyoruz. Her sırada aynı işlemi yapalım. Toplam şu kenarda 30 tane olana kadar örmeye devam edelim. Örüp geliyorum. Evet,
Sonuncu yeni beraber yapalım dedim. 5 tane zincir çektim. İpliği tığıma doladım ve 3. zincirin içine bir tane ikili trabzan örerek bitirdim. Şimdi şurayı saymanızı istiyorum. Bakın başlangıç yerimiz burasıydı. Şurayı saymanızı istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 tam 30 tane olmuş. Burayı baz alabilirsiniz. Şu an böyle görünüyor. Şimdi şu haliyle bir ölçeceğim. Ütüsüz şu an. Bakın şu an bu haliyle benim parçam 24,5 santim diyebilirim. Ben şimdi bir ütü yapıyorum buna. Size de tavsiye ederim. Önce bir ütüyle güzelce bastırın. İlmeklerinizi düzeltin. Şunlar biraz daha düzgün duruyor ütüleyince. Ütü olduktan sonra ebatını tekrar ölçün. Eğer sizin için yeterli bir boysa kenarlarını geçmeye başlayalım. Eğer birkaç sıra daha uzatmak isterseniz, çünkü ütüde biraz daha büyüyecek. Biraz daha uzatmak isterseniz bir iki tur daha örüp o şekilde kenarlara geçelim. Evet, ben ütümü yaptım. Geldim. Şimdi tekrar ölçelim. 1,5 santim kadar büyüdü. Bu arada pamuklu iplikle ördüğünüzde koton iplikle daha da fazla olabiliyor. O yüzden tavsiyem buna uyun mutlaka. 26 santim gayet yeterli bir yetişkin için. Hatta çocuğun yaşına göre çocuk için bile uygun olabilir. Artık kenarlarını örmeye başlayabiliriz. Biraz daha yaklaştırıyorum. Rahat gösterebilmek adına. Şöyle. Şimdi gelelim pul seçimine. Ben şu rengi çok beğendiğim için aynı renk uyumlu. O yüzden ondan kullanmayı tercih edeceğim. İsterseniz bu şekilde rengarenkte ekleyebilirsiniz. Biraz zevkinize kalmış bir şey bu kısım. Ya da daha küçük olsun derseniz şöyle küçük boncuklar tercih edebilirsiniz, pullar, veya küçük küçük boncuk takabilirsiniz aynı mantıkla, veya boş da bırakabilirsiniz. Bandanamızın pullarını eklemeden önce bağcık kısmını yapıyoruz. Bunun için 51 tane zincir çekiyorum. 51 tane zincirimi çektim ve geriye dönüyorum. İkinci ilmekten itibaren her zincirin içine bir tane sık iğne örüyorum. Yani toplam 50 tane sık iğne örmüş olacağız. Son 2 sık iğnemi yapıyorum şu an. Evet, sonuncuyu da yaptım ve bakın şimdi şu kenar kısmını örüyoruz. Başlangıç noktamız burasıydı. Buradan aşağıya doğru iniyoruz ilk olarak. Pul takacaksanız bu aşamada pulları da takacağız. Şimdi ilk boşluğun içine, hatta şurayı göstereyim. Önce şuraya, birleşim bitiş noktasına tam bir tane daha sık iğne ördüm. Şuradaki boşluğun içine bir sık iğne ördüm. Şuradaki direğe bir sık iğne ördüm. Şimdi ipliği tığıma doladım. Bir tane boşluğun içine batıyorum bu sefer tığımı. Zincire değil, içine. Bir tane ikili trabzan yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. Bir tane pul alayım. Şöyle tığımdan geçirip ilmeğimi içinden geçirdim ve sağlamlaştırmak için bir zincir çektim burada. Birinci zincirin içine döndüm ve bakın üzerine almadım. Direkt içinden geçiriyorum ikisinin birden. İlmek kaydırma yaptım. Tekrar ipliği tığıma doladım ve aynı boşluğun içine bir tane daha ikili trabzan ördüm. Şuradaki direğin tepesine bir sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde pulumu eklemiş oldum. Birkaç tane daha yapalım beraber. Yandaki kafesin içine geldim. Yine direkt battım bakın. Zincire değil, içine battım. Bir tane sık iğne ördüm. Direğin tepesine geldim. Bir sık iğne ördüm. Şimdi tekrar boncuk ekleme yeri. İpliği tığıma doladım ve bir tane ikili trabzan yaptım bu kafese.
4 tane zincir çektim. Pulumu aldım ve ipliği şöyle geçirerek bir zincirle sağlamlaştırdım. Birinci zincirin içine döndüm ve bir tane ilmek kaydırma yaptım. İpliği doladım. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan ördüm. Hemen yanındaki direğe sık iğnemi yaparak burayı da bitirmiş oldum. Bakın bu şekilde oluyor. Şu araları özellikle sık iğne ile geçiyorum ben. Çok sıkışık olmasını istemediğim için, tamamen zevkinize kalmış tabii ki ama bence böyle daha tatlı duruyor. Şimdi tekrar bu boşluğa bir sık iğne örüyorum. Direğe bir sık iğne örüyorum ve ipliği dolayarak boşluğa bir tane ikili trabzan örüyorum. 4 tane zincir çekiyorum ve pulumu alıyorum. Bakın şöyle içinden geçirdim. Bir tane zincir çektim ve ilk zincirin içine batarak bir tane ilmek kaydırma yaptım. İpliği doladım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan ördüm. Şuradaki direğe sık iğnemi yaparak bitirdim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde uca kadar devam edeceğiz. Şimdi buraya pulumu ekledikten sonra bakın köşeye bir tane boşluk var. Buraya bir tane sık iğne örüyorum. Direğe yine sık iğnemi yaptıktan sonra köşe boşluğa geldim. İpliği tığıma doladım. Normalde bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan örüyorduk ama şimdi 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bir ipliği doladım ve ikinci ikili trabzanımı ördüm. Tekrar 4 tane zincir çektim. Puluma ekliyorum. Bir zincirle sabitledim ve ilk zincire ilmek kaydırmamı yaptım. İpliği doladım. Yine aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Birinciyi yaptım. İpliği doladım. İkinciyi yaptım. Sonra direğe geldim. Bir tane sık iğne ördüm. Aslında tek fark bu ama görüntüyü değiştiriyor. Köşe dönüşünde 2 tane ikili trabzan, pul ekliyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyorum örmeye. Şimdi sırada sık iğne. Boşluğa bir sık iğne. Direğe ikinci sık iğne. Şu başlangıç ipliğimi de biraz yürüttüm. Sağlamlaştırıp keseceğim onu en son. Şurada bakın. Şöyle dursun şimdilik. Sık iğnemi ördüm. İpliği doladım ve ikili trabzanımı yaptım. Geri kalan bu kenarda yaptığımız şekilde bu kenarı da tamamlıyoruz. Şu en başa geldiğimizde tekrar buluşuyoruz. Şimdi artık sona doğru geldik. Son 2 tane halkam kaldı. Sonuncu pulumu ekliyorum. 4 tane zincir çektim. Pulumu geçirip bir zincirle sabitledim. Birinci zincirin içine bir ilmek kaydırma yaptım. İpliği dolayıp aynı yere bir tane ikili trabzan ördüm ve direğe gelerek bir tane sık iğne yaptım. Buraya bir tane sık iğne ördüm. Tekrar şurada bir direk varmış gibi düşünerek bir sık iğne daha ördüm. Yani şu boşluğa bir sık iğneyi boşluğun içine yaptım. Bir de tam şuradaki zincirin üzerine, köşedeki zincirin üzerine düzgün dursun diye bir tane daha sık iğne ördüm ve şurada yaptığımız bağlama kısmını yapacağız artık.
Bunun için 51 tane zincir çekiyorum. 50 ve 51. Yine geriye dönüyorum ve ikinci zincirden itibaren bir tane sık iğne örerek başlıyorum örmeye. Toplam 50 tane sık iğne öreceğiz. Son sık iğnemi örüyorum. Ve artık bakın şu tam alnımıza gelecek olan kısma geldik. Bandananın şu kısmına. İsterseniz buralarda da pulla devam edebilirsiniz. Ama ben düz bırakmayı tercih ettim. Düz bırakmak isterseniz benim gibi şimdi söyleyeceğim şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi şuraya bir tane daha sık iğne örüyoruz. Boşluğun içine 3 tane sık iğne örüyorum. Ve direğe bir tane. Aynı şekilde boşluğa 3 tane sık iğne. Direğe bir tane. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Her boşluğun içine 3 tane sık iğne, şu direklere de bir tane sık iğne örüyoruz ve şöyle bir görüntü oluyor. Son boşluğa geldim. Son boşluğun içine de 3 tane sık iğne ördüm. Daha sonra şuradaki yere batarak bir sık iğne daha örüyorum. Şöyle bakın. Hemen şu yanına da bir ilmek kaydırma yaparak ipliğinizi kesebilirsiniz. Artık bandanamız hazır. Biraz uzun bırakıyorum. Şimdi iğne yardımıyla şunu içeriden güzelce yürüttükten sonra kesebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Son tekrar ütü yapabilirsiniz veya örgü bloklama da yapabilirsiniz. Ben ütülediğim için bloklama yapmıyorum. Aynı şekilde kalıyor sonrasında. Tamamen size kalmış. Evet, ben ipliklerimi kestim. Tamamen hazır şu an bandanam. Bir de şu şekilde açık olarak göstereyim size. Diğer renklerle beraber. Bu ikisi videonun başında da bahsetmiştim. Merserize iplikle ördüm. 35 gram kadar iplik kullandım bunlarda. Elinizin örgü şekline göre gramaj değişebilir 3 aşağı 5 yukarı. Ama ben yine de paylaşmak istedim. Bu ikisinde 35 gram iplik kullandım. Koton iplikle ördüklerimde 25-30 gram arası gitti. Şu siyah olan %50 koton, %50 akrilik, gazal, baby kotonla ördüm bunu da. Verdiğim markalar asla reklam değildir. Tamamen bilgi amaçlı paylaşıyorum. Bu da son olarak bana göre yazın vazgeçilmezi krem olan. Bu da aynı şekilde. Bunu da %50 koton akrilik bir iplikle ördüm. İstediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Benim kullandığım markalar ve iplik bilgileri bu şekilde. Daha çok ölçüleri baz alırsınız. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizin ördüklerinizi görmek için sabırsızlanıyorum. Instagram'dan beni takip etmek isterseniz sayfamı aşağıya paylaşıyorum. Yorumlardan görebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.